Selam, geldim. Herkese Mehtap Tarot'tan selamlar efendim. Mehtap ablacığım, aklındaki kişi beni arayacak mı? Neler düşünüyor? Şu an aramızda bir sessizlik var diyorsan doğru yerdesin. Açılımımız bunun üzerine gidecek. Eşin olsun, flörtün olsun, sevgilin olsun, küsüp barıştığın, sözlün ya da nişanlın olsun. Hiç önemli değil. Bu açılımı herkese niyet ederek açacağım, yorumlayacağım. Hazırsanız ben de başlayacağım. Kahvemi de aldım. Pardon. Daha iyileşebilmiş değilim ama halledeceğiz. Hanımlar beyler, beni Türkiye'nin, dünyanın neresinden izliyorsanız hoş geldiniz. Aramıza yeni katılan kişiler için de enerjimize dahil olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Kolektifin en büyük hayrına cevap almanız için ama senin adına niyet alıyorum. Bakalım tarot kartları nasıl bir rehberlik yapacak bizlere. Aklındaki kişinin enerjisini lütfen buraya getir. Ben de kendi duygularım ve düşüncelerimden arınayım. Ve de sana rehberlik yapmaya niyet edeyim. Bak güneş kartı nasıl attı kendini görüyor musun? Bakalım seni arayacak mı? Neler düşünüyor? Gündeminde neler var? Buna rehberlik yapacağız, buna odaklanacağız ve tarot kartları ne gibi durumları ifşa edecek? Onları göreceğiz efendim. Evrensel enerji kartlarıyla dediğim gibi bu ara reklam değil, işbirliği değil. Müthiş uyumlu gidiyoruz. Güzel rehberlik yapıyor bize. O yüzden bu açılımda da yine bize destek olacak efendim. Hadi bakalım çaylarınız kahveleriniz hazırsa başlıyoruz. Bakalım seninle alakalı neler düşünüyor anlık enerjileri bir bakalım. Yorumlarda en çok Mehtap ablacığım merak ediyorum. Bu ara aramızda bir sessizlik var. Neler düşünüyor? Bana birazcık bunun yorumunu yapar mısın? Diyen böyle hani yorumlar biliyorsunuz okuyorum. Okumazsam olmaz. Kimseye de bırakmıyorum. O yüzden böyle dedim ki anlık enerjilerde neler var? Bunlara bir bakalım, odaklanalım. Bakalım izleyenler ne gibi cevap alacak? Bir onlara odaklanalım diye açılımı onun üzerine götürüyorum. Güç, başarı, şans. Yalnız bir baba figürü var bu alanda. Acaba, böyle ailesel mevzular mı var? Şimdi Aziz kartı da geldiği için birazcık böyle, hani, nasıl diyeyim, ailesel mevzuları, geleneklere bağlı bir karakterin de enerjisini verir. Anlık enerjilerde kendini nasıl ispat edecek, nasıl, açıklayacak bakacağız. Şimdi balık kartını da verdi. Evet. Bu kişiyle eğer aranızda bir sessizlik varsa ya da bir belirsizlik varsa, ne olacak, ne bitecek bilemiyorum diyorsan, şu anki kader çarkının zaten gelişi ise kadersel olayları yaşadığınızı zaten bize kartlar açık bir şekilde söylüyor. Şöyle ortalayayım. Ve dediğim gibi ailesel bazı mevzuların, döngülerin de bu durumda çok baskın olduğunu söyleyebilirim. Fakat sana çok fazla açık vermiyor. Tılsım dörtlüsünde ne hissederiz? Biraz kıskançlık hissederiz. Biraz böyle yüzleşmeye, karmik duyguları zaten hissederiz. Bunların enerjisini alırız ve şu an kendini bir kapama eyleminde olduğunu görürüz aklındaki kişinin. Yani bir aşırılık var. Sorunlarla yüzleşsem mi, yüzleşmesem mi? Hep böyle gündeminde mevcut durumlarda bunların olduğunu görüyoruz. Zaten şimdi balık kartında bilinç arketipine indiğimiz zaman sanki seçim yapmak zorunda kalmış. Yani sen mi, o mu, hayatı mı, gerçekleri mi? Bazen özel danışmanlıklarda yani ister istemez mevcut olduğu durumu netleştirmesi için mesela danışana deriz ki ultimatom ver. Bazen danışmanlıklarda bunları yapmak durumunda kalıyoruz. Açılımın gidişatına göre, kartların bize verdiği rehberliklere göre deriz ki kendini geriye çek. Ve işte burada da birazcık bunun enerjisi var. Kılıç aslında birazcık böyle hani koç aslan diyorum böyle hani terazi kova ikizler enerjisi vardır ya, kararsızdır, iletişim müthiş derecede yukarıdadır, laf ebeliği çok güzel yapar ama gerçek duygulara indiğin zaman birazcık böyle dengesiz olur. Hava elementinde öyle bir şey vardır yani çabuk sıkılır, çabuk böyle sık kararlar, ani kararlar alıp verir. Biraz böyle uyumu bozan enerjiler
verir. Merkez kartında kupa üçlüsü geldiği zaman da birazcık böyle sosyal aktiviteye düşkün bir kişi diyebilirim. Şu anda sanki böyle teselli olma isteği olduğunu düşünebiliriz gündeminde. Ama ve lakin şu an ailesel mevzuların gündeminde ve sanki bunları aşmaya çalışıyor diyebilirim. Sanki beklenmedik bir şeyler olmuş sizin aranızda. Havada kalan bazı mevzular olmuş ve bundan dolayı da artık böyle işler sanki birazcık daha netleşmeye, ciddileşmeye doğru gittiğinde de kişi sana çeşmeyi açmamış da böyle damla damla ilgi, alaka, sevgi vesaire gibi durumları getiriyor ama balık kartında bir korku vardır hayatım. Ve düşüncelerde tam netleşmeyen, tedirgin olunan noktalardan bize gem vurur. Şimdi bu kişinin belki hane kapısı açık. Yani belki bir aşk üçgeni yaşıyor olabilirsiniz. Biliyorum çok istediğiniz açılımlardan bir tanesi. Mehtap ablacığım, aşk üçgeni ya da üçüncü kişi açılımı yapar mısınız diye bana çok söylüyorsunuz. Ama, şöyle söyleyeyim, zaten onları danışmanlıklarda çok fazla yaptığım için böyle kolektif açılımlarda, anlık enerjilerde yürümek bana çok daha, hızlı geliyor işin açıkçası. O yüzden şimdiki duruma baktığım zamanda da kader çarkında artık anlık enerjilerde ailesel problemleri, kişisel problemleri birazcık daha netleştiğini söyleyebilirim. Yani çoğu insan sevmez ama ben demiştim böyle olacağını, ben böyle olacağını biliyordum dediğin noktada artık karşındaki kişinin o noktaya geldiğini görebiliyoruz. Yani ne yapayım, kahvemi de soğutmayayım, çiçeğim ne yapayım? Siz de umarım çayınızı kahvenizi almışsınızdır. Rahat bir alanda dinliyorsunuzdur, izliyorsunuzdur benim. Vallahi keyif yapalım yani. Şimdi biraz daha arketipe geldiğim zaman Aziz kartı bana geleneklere bağlı olmasından mütevellit bir evlilik isteğini de söyler. Yani bir düzen isteğini de söyler. Ailesine çok düşkün bir karakter olduğunu da söyler. Yani anne babasının olduğu alandan bahsediyorum. Ve bu da eee, böyle kuralları olan, katı kuralları olan bir kişinin ilişkiye nasıl diyeyim, yani benim dediğim gibi olsun isteyen bir kişinin olduğunu söyler. Senin hakkında düşüncelere geldiğimiz zaman topladığımızda totalde evet, ilgisel olarak az bir ilgi veriyor, mesajlara hemen dönmüyor fakat artık netleştirmeye doğru giden bir enerji olduğunu görüyoruz. Burada tek yönlü bir karar var aslına bakarsan. Ve korku ve tedirginlik ilişkisel bazda düşündüğün zaman geçmişte olabilir, mevcut durumlarda olabilir, maddi sıkıntılar, gelecek kaygısı olabilir. Bunlardan endişeleniyor olabilir. Ama merkez kartımda dediğim gibi kupa üçlüsü olduğu zaman da bu artık şifalanabileceğinin enerjisini verir ve birlikte güzel zamanların geçirildiğini, bunların düşünüldüğünün enerjisini verir bize. Kader çarkı her zaman güzeldir hayatım ve gerçek kıymetin, değerin artık daha çok anlaşılacağı ve iyiliklerin karşılığını alınabileceğinin enerjisini verir. Şimdi burada bir baba figürü, ego dedik Şems Güneş kartında, evrensel enerji kartında dediğim gibi kişinin arkasında bir baba figürü olabilir. Yani bir otorite figürü olabilir. Rahat hareket edemediğini düşündürtüyor. Yani yeniden böyle hareketlenen düşünce tarzları olabilir. O da ne olur? Hani biraz toksik bir birlikteliktir. Bir ayrılık yaşamışsınızdır ama pişmanlıktan sonra tekrardan ya benim aileme uygun bir kişiydi aslında. Benim aile kriterlerime uyabilecek bir kişiydi. Birlikte aslında yol alabilirdik diyebilecek bir düşünce yapısında olduğunu söyleyebilirim. Fakat bu kişi dediğim gibi birazcık böyle gözüme çarpan ilk kılıç ası geldiği için söylüyorum. Terazi ikizler kova enerjisinden mütevellit biraz ani fikir değişiklikleri yaşayabildiğini söyleyebilirim hayatım. Devam edelim. Kılıç sekizlisi hoş geldin. Şimdi bu kartlardan kartları kararken böyle ister istemez büküyoruz. Tüm tarotçuların şeyidir, kaderidir bu durum. Kartın bütün imajı mahvoluyor.
Ay, takılmayacağım. Ya. Bak, aslında çok saygılı bir insan fakat kendi iç dünyasında düşünceleriyle mahvolan bir enerjiye sahip bu kişi. Müthiş derecede, yani sanki kendi kendini bir, çıkmazın içerisine sokmuş. Bundan dolayı da "Ya, ben yapamam, ben edemem." sanki böyle mağduru oynayan bir durum içerisinde. Fakat sizin iletişimsel olarak çatıştığınızı çok fazla görüyoruz. Yine kılıçların enerjisinden gittiğimizde içsel sorgulamaların çok olduğunu görüyoruz. Anlık enerjilerde şimdileye geldiğimizde sanki böyle sürekli birbirinizi konuşma, iletişim konusunda çok yaralıyorsunuz. Yani dayanamıyorsunuz, lafı sokuyorsunuz, birbirinizi yaralıyorsunuz diyebilirim. Yani olumsuz olarak birbirinizi çok yaralıyorsunuz diyebilirim. Bu kişi aslına baktığında otorite kurmaya çalışıyor. Yani kibar, saygılı bir duygu durumunda fakat şöyle söyleyeyim, bu kişiyle dediğim gibi, ani değişimlerden dolayı birbirinizi bir cümleyle, bir lafla mahvediyorsunuz diyebiliyorum. İşte geldi. Pes etme noktasına gelmek, bununla sınanmak. İlişkiniz çok fazla, tekrar başlıyor, tekrar bitiyor, tekrar başlıyor, tekrar bitiyor noktasında olabilir. Yani birbirinize aslında saygısız değilsiniz, sevgisiz değilsiniz. Fakat öyle bir yaklaşım tarzınız var ki birbirinize, hani ikiniz de herhalde nasıl diyeyim, alfa karaktersiniz. Heh, gerçek karşılığı bu. Birbirinize asla taviz vermiyorsunuz. Bunlar sevdiğimiz, beğendiğimiz şeyler ama sarf ettiğiniz cümlelerde karşı tarafı yıkıyor mu, yıkmıyor mu bunu da bilmek lazım. Şimdi geldi yılan kartı, geldi anlat şimdi. Ara bozucu kişiler. Enerjiyi sömüren negatif enerji yüklü üçüncü bir kişi. Bazen ise can yakıcı sözler sarf etmek. Zaten bahsettiğimiz aslında bununla alakalı. O yılan çıkıveriyor sizin ağzınızdan. Demek ki ona bir terlik. Her şey çok güzel giderken "Ne oldu şimdi Mehtap abla ya?" diye soruyor olabilirsiniz hayatım. İşte aslında bak, tılsım destekli de geldik. Bak 3 tane 2 tane kartımız var. Bir kılıçlar, bir de tılsım enerjisi. Oğlak, boğa, başak enerjisi. Şimdi özetine geldiğim zaman yani yoğun tutku durumu var. Sana karşı iletişimi çok seven bir karakter aslında. Ama sizin hep takıldığınız noktada işte dediğim gibi, sen belki böyle bir karış mesaj yazıyorsun, o da sana "Okay, tamam." diye yazıyor olabilir. Ve bunun mütevellit arkasına geldiğim noktada da şöyle söyleyeyim, ailesel durumlar sizin ilişkinizde çok baskın olabilir. Yani ya senin tarafın ya da onun babasal durumları diyebilirim. Yani ailesel otoriteyle alakalı. Ya ben ailemi bırakıp gidemiyorum. Ailem benim üzerimde çok büyük sorumluluk diyen bir enerji diyebilirim. Bunun dediğim gibi eril dişil yorumu değil. Bu kolektif bir açılım. O yüzden yani bunu, mesela bir dişil taraf da söyleyebilir. Anne rahatsızdır veyahut da, işte, düşkündür, anneyi bırakamıyordur. Veyahut da, işte, erkek tarafıdır, babaya, anneye çok düşkündür, onları bırakamıyordur gibi, gibi, gibi. Bunlar çok üretilebilir durumlarda ama ve lakin sizin ilişkinizin tam noktasında aslında bunlar var. Seni arayacak mı noktasına geldiğimizde şöyle söyleyeyim, bu iletişim noktasında karşı tarafın çok dili yanmış. Yani sütten ağzı yanan yoğurdu üfleyerek yer biliyorsun ve sürekli sanki bu ilişkiye akıl sokan birilerinin olduğunun enerjisi de çok yoğun bir şekilde geliyor. Sana olabilir, karşı tarafa olabilir. Eee, Genel bir açılım yaptığımız için burada ne diyoruz? İyi enerjileri sömüren, negatif enerji yüklü üçüncü kişi. Bu, 1'inci halkadan başlar, aile içerisinden başlar. İkinci kişilerde, kişinin arkadaş grubu başlar ve üçüncülerde de, işte, artık böyle üçüncü kişiler, aşk üçgeni tarafına doğru gider. 1'inci halkaya geldiğim zaman anne baba veya abla kardeşler, işte, abiler vesaire gibi bize uygun değil, anlık enerjilerinde de geliyor olabilir. Artık bu bitsin diye, hani, akıl veren kişiler olabilir. 2'nci çevreye geldiğimde arkadaşsal çevrede, iş ortamıyla bağlantılı bir enerji olabilir. Şimdi burada iletişimin çok olduğu bir alan açık olduğu için belki de çalıştığınız noktada ortak bir, alanınız vardır ve bu kişiyle pardon,
Sürekli iletişim halinde oluyorsunuzdur ve bu alanda da sanki böyle hep böyle tedirgin olduğu nokta vardır. Aynı iş yerinde gönül işleri olmaz vesaire gibi böyle bir ikazlar durumu da alabiliyor olabilir. O yüzden de kendisini çaresiz hissediyor olabilir tatlım. Yani rahat hareket edemiyor olabilir ama özüne baktığımızda olayın sizin birbirinizi çok yaraladığınız iletişim konusunda burası aşikar ve kişi de aslında noktada, nasıl diyeyim, merkez noktada bu olayın bitip bitmediğini bilmiyor ve şu an kendisini çaresiz hissediyor söyleyebilirim. Yani neyle mücadele vereceğini bilmiyor. Aslında bir kapana kısıldım hissiyatı çok fazla. Şu an bu mağduriyetlikten de aslında, memnun diyebilirim. Neden? Tartışma olayına çok fazla girmek istemiyor. Sanki ihale senin üzerinde kalsın, birazcık böyle, duygusal istikrar durumuna gelesiye kadar hangi, yörenin insanıyım acaba ben? Hemen de böyle şive kapma durumlarım vardır benim. Yeni yeni cümlelerde, kelimelerde üretebiliyorum. Vallahi helal olsun bana. Öz cümle noktasına geldiğimizde aranızda saygı durumu var ama ve lakin iletişimde birbirinize acımıyorsunuz, sağlı sollu girişiyorsunuz. Burası çok önemli. Artık karşı taraf, iletişim konusunda böyle nasıl diyeyim içine kapanmış, pes etme noktasına gelmek, bununla sınanmak. Hani ilişki tamam mı, devam mı? Çünkü senden sanki bir destek bekliyor ve bir netlik bekliyor diyebilirim. Hani, uyum var dedik ya önceki, kartların yorumunda. Artık bir şeylerin netleşmeye başlanması, artık bir şeylerin, ortaya çıkması, keskin noktaların birazcık daha yorumlanması sebebiyle, hani, böyle netleşen bir durum var ya anlık enerjilerde. İşte ondan dolayı söylüyorum. Bu karşıdaki kişi, nasıl diyeyim, biraz kulvar farkı var. Sen belki, çok duygusal, yaklaşıyor olabilirsin. Karşı taraf birazcık daha yüzeysel olaylara yaklaşıyor olabilir. Ama ve lakin bilinç altyapısına geldiğim zaman sınandığını görüyoruz burada. Zaten kader çarkı da geldi. Yani uzaklaşıyorsunuz, tekrar bir araya geliyorsunuz. Yani acaba ne olacak? Bu fırsatlar değerlendirilebilecek mi dediğin noktada tekrar böyle havada kalan bir ilişki durumu var diyebilirim. Amma ve lakin yılan kartı, sadece üçüncü kişiler ve negatif durumlar değil, dediğim gibi can yakıcı sözlerin sarf edilmesi gündeme geldiğinden bahseder diyorum. Bu arada karşıdaki kişinin çok fena laf ebeliği yaptığını söyleyebilirim. Laf cambazı. Sürekli böyle felsefik yaklaşımlar, şunlar bunlar, otur da konuşalım diyebilecek bir noktada ama dediğim gibi zeytinyağı gibi de yukarıya çıkar. Böyle niyeyse bana birazcık böyle aslan enerjisi de verdi. Hissiyat olarak bahsediyorum. Böyle her şey çok harikaymış gibi gösteren ama iç dünyasında, emm, farklı enerjiler çalıştıran bir durum var diyebilirim. Yani mücadele veriyor ya, dış faktörlerle, duygusal durumlarla mücadele veriyor. Hissiyat olarak da şimdi kahve dedikodusu yapıyoruz ya, sen bunu çok etkilemişsin. Şimdi ben bu kartların dedikodusunu yapayım açıkçası. Farklı bir, kolektif bir, paralize olma durumu geldi. Sen bunu mahvetmişsin. Ben sana açık ve net söyleyeyim yani. Şimdi YouTube olayından çıkayım. Hani, böyle, TRT haber spikerliğinden geçeyim, dedikodu moduna geleyim. Kadın ya da erkek karşındaki kim olursa olsun bunun elini kolunu bağlamışsın. Öyle bir bunun içinden geçmişsin ki yani bu ne yapacağını bilemez halde. Bu kişinin çok fazla aklında düşüyorsun. Yapabileceği çok bir şey yok. Yani sanki böyle çok üstün şeyler istemişsin de böyle feleğe şaşmış gibi hissettiriyor ve sürekli böyle ailesine kaçan, ailesine bahane bulan bir, enerjiymiş gibi, hissettiriyor bana. Tamam, hepimiz sırtımızdan hançerlendik. Allah aşkına travmasız insan mı var hayatta? Ondan bundan hepimiz bir hançer yiyoruz yani. Hepimiz bir ihanete uğradık. Hepimiz bir ayrılık süreci yaşadık vesaire durumlarda ama geldiğin noktada bir nasıl diyeyim işte bu da güneş ikizlerdir. Şöyle söyleyeyim.
Bir noktada kendimizi o şeylerden, çukurlardan çıkarttık yani. Bunu başardık. İster maddi olsun, ister manevi olsun. Kendimizi o hendeklerden çıkarttık. Şimdi kolektif olarak konuşmak zorundayım. Yani olay ciddileşince mi felsefe yapmak aklına geliyor? Böyle maskeler düşsün diye talimat verildiğinde mi böyle kılıç havaya kalkıyor? Tamam işte ben de çok güçlüyüm vesaire ama çok fazla ikizler enerjisi var ya. Çok fazla ikizler enerjisi var. Tamam, burçlara yönelim yapmayalım diyoruz ama bu ikizler burcu çok içsel sorgulama yapar. İletişimde tamam böyle tı 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 makineli tüfek gibi konuşur ama aşırılıkları çok fazla vardır hava elementinin. O yüzden böyle kendisini kabul ettirmekle alakalı zorlar insanı. Nereden biliyorum diye sormayın. 29 Mayıs'ım çünkü o. Şimdi geleceğim. Bu noktada, harici bir durum, hukuksal olarak da bazı şeyler yaşıyor olabilir bu kişi. Adaletle alakalı bazı şeyler yaşıyor olabilir bu kişi. O yüzden kendisini saklayan, duygusal olarak kapatan bir kişi diyebilirim. Vallahi gömdük gene duygusal olarak. Madem bu kadar dengesizmiş açılımını yaptık. Alacağım şimdi diğer kartları da alacağım. Kahvem çok soğudu. Evet. Şimdi gelelim anacığım. Hmm, Seni arayacak mı noktasına artık dananın kuyruğunun koptuğu noktalara doğru geliyoruz hayatım. Kupa yedilisinde zaten bir artık seçim noktasında olduğunu biliriz. Ve yanlış karar yapacak diye de aklımız gider bu kişi. Çünkü neyin doğru neyin yanlış olduğunu ayırt edemez, acele eder. Ve kafaları da çok karışıktır kupa yedilisi geldiği zaman. Zaten asılan adamla acele etmediğini görürüz. Artık bir aydınlanmaya doğru giden bir aşama olduğunu görüyoruz. Ah Azize, sen de hoş geldin. Artık mantığın daha çok yürütüldüğü, artık bilinmeyenin, gizemin daha çok böyle gündemde olduğu durumlar diyebilirim. Kılıç altılısı beni hiç şaşırtmadın zaten. Beni hiç şaşırtmadın. Ay ay bu kişi vallahi şeye de yazacağım, kapak yazısını da yazacağım. Onu sakın arama hayat. Bu kişi belli başlı bunun bir gazı var. Kendi iç dünyasında bir inatçılığı var. Sınırları çok zorluyor çünkü seninle alakalı. Bırak ne hali varsa görsün. Çünkü şunu söyleyeceğim, Azize kartı artık bir kadın etkilerinden bahseder. İsterse dişil olsun vesaire olsun. Hani dedim ya bir akıl sokma durumu da olabilir diye. Sen bu noktada ilişkideki sırları ortaya çıkartabilecek bir potansiyelde olduğunu söyleyebilirim sana. O kişi her şeyi böyle çok yavaştan yavaştan alıyor ama fakat diye de bir cümleye de başlanmaz. Biliyorum. Ne yapayım TRT spikeri değilim. Arada böyle düşük cümleler, farklı cümleler kullanıyor olabilirim. Ne olursunuz. Şimdi karar vermekte zorlanıyor bu kişi. Aynı özel ilişki açılım danışmanlıklarında yaptığım gibi onu sakın arama tavsiyesi veriyorum. Çünkü bu çok şımarmış hayatım. Çok net bir şekilde böyle de yorum olur mu Mehtap abla diyeceksin. Olur hayatım. Neden biliyor musun? Bu kişi ceketini alıp gitme enerjisinde çok fazla. Yani duygusal olgunluğa çok fazla gelmemiş. Yani uzaklaşıyor gidiyor. Yani bir kaçış yolu arıyor diyebilirim. Bu alanda birazcık da kovanın da enerjisi var diyebilirim. Çok fazla dediğim gibi elementler destekli gidiyoruz. Burçlara odaklanmayalım diyoruz ama terazi kova ikizler enerjisi yine var bu alanda. Şimdi asılan adam durumuna geldiğimizde ruhsal olarak ne dedik? Bazen böyle kendini kapatmaya gider. Yani yol bellidir. O yola gitmesini beklersin fakat fedakarlık yaparak bir adım atmaz. Her şeyi böyle gözden geçirmek ister. Tekrardan böyle kendini kapatır, iletişime kendini kapatır. Böyle büyük resmi görmek için dürtelenmesi lazımdır bu kişinin. Şimdi seni arayacak mı nişine geri döndüğümüz zaman bu kişinin gerçekten bir seçenek aşamasında olduğunu söyleyebilirim. Kupa yedilisi birazcık ahlak eksikliğinden ve rekabetten bahseder hayatım.
Bunun, yani birazcık sanki bunun bir gazı var. Dışarılarda bir şeyler yapacak, edecek. Venüs Akrep'tedir. Arketiplerine baktığımızda kafası çok karışık bunun. Çevreden çok fazla etki alıyor diyebilirim ve bu durumdan da mütevellit kendisini ilişkiye, seninle alakalı birlikteliğe tam adapte edemediğini görüyoruz bu noktada. Azize de dediğim gibi bir nişte akıl veren bir kadından bahseder ve sezgisel olarak da zaten bu ilişkide dişil tarafın sezgilerinin çok yüklü olduğunu biliriz. Yani nedir? Bu ilişkiye tam güvenmiyordur dişil taraf. Bu ilişkiye tam emek vermiyordur dişil taraf ve kendini geri çekiyordur diyebilirim. Bu noktada aslında sizin tamamen havada kalmış bir enerjinizin olduğunu görüyoruz. Bu kişi seni arar mı noktasında tatlım açılan kartların rehberliğinde şöyle söyleyeyim sana çok inatçı bir yapıda ve bu kişi seni, nasıl diyeyim, tahrik ederek, yani bakışlarıyla, davranışlarıyla, WhatsApp, Instagram paylaşımlarıyla vesaire, yani seni birazcık böyle iğneleyerek, duygusal olarak tetikleyerek seni aslında, kendi tarafına çekmeye çabalıyor. Özüne baktığımız zaman, daha ailesinin etekleri altından çıkamamış bir kadın erkek figürü görüyoruz. Daha duygusal olarak olgunluğa erişmemiş bir karakter olarak görüyorum. "Mehtap ablacığım, evlenmiş boşanmış bir karakter bu." diyen olacaktır kolektifin içerisinde. Aile etkisinde çok olan bir kişi diyebilirim. Yani, onların sözünün dışından çıkmayan bir karakter diyebilirim. Bu ayrı. Mehtap ablacığım, "Anacığı babacığı yok benimkinin." diyen kolektifin diğer bir yarısında aile gibi gördüğü insanların sözünün dışından çıkmamasından bahsedebiliriz. Yani tam kendini bu, ilişkiye adapte edemeyen bir, kişiden bahsediyoruz bu arada. Ve kendini nasıl bir çıkmazda hissediyorsa bundan kurtulmayı hem istiyor hem de hareket edemeyen bir potansiyel içerisinde olduğunu görüyoruz. Fakat öz cümleye geldiğimiz zaman tılsım beşlisi kendisini çaresiz hisseder. Destek arayışında olduğunu söyler. Yani maddi manevi zorluklar içerisinde olduğunu söyler ve bu kişiye sen acaba nasıl ilaç olacaksın? Yani sana şifa vermesini mi isteyeceksin veyahut da maddi manevi olarak destek olmasını mı bekleyeceksin? Bilmiyorum. Ancak kolektifte şöyle bir durum var. Karşıdaki kişi biraz kaypak. Onu aldık koyduk kenara. Ve bilinç altyapısında bu kişi kendini kapatan, ceketini alıp çıkan giden bir durumda. Yani uyumu evet istiyor vesaire durumları fakat, hep böyle bir kaçışta, hep böyle eskiyi, bıraksam mı, bırakmasam mı, iyileşsem mi, iyileşmesem mi, bu ilişkiye bakış açım şifalanır mı, şifalanmaz mı? Hep böyle bir dengesiz durumda. Vallahi birazcık zor bir ilişkiymiş bu, işin açıkçası. İzleyen danışanlar da şimdi, yoruma yazacaklardır. "Mehtap ablacığım, gerçekten anlık enerjide bizim ilişkimizi birebir yorumladın." diye yorum yapacaklarını çok, 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 çok iyi biliyorum. Fakat bu kişiye karşı şöyle söyleyeyim, sakın arama, sakın onu besleyecek bir şey yapma hayatım. Çünkü bu kişi daha, olgunluk içerisinde değil, duygusal olgunluğa gelmiş durumda değil ve bu kişinin yakın bir süreç içerisinde zaten kafasını karıştıran belki, eski toksik ilişkileriyle alakalı ki biliyorsunuz Merkür Retrosu, biraz hepimizi hırpalamış durumdaydı. Böyle bir deneyim de yaşamış olabilir karşı taraf. Eski ilişkilerini de karıştırmış olabilir, sosyal medya üzerinden. Bunlara ne olursun dikkat edin. Çünkü çerçevedeki resim net olmadığı sürece sen bu, manzaradan keyif almazsın hayatım. Çünkü en başta gelen durumlarda sizin karşılaşmanız, ilerlemeniz evet kadersel, aziz kartı, karşıdaki kişi ne kadar geleneklere bağlı, bir kişiymiş gibi gözükse de hep, ikaz hanesinde kılıç ası geldi. Netlik isteniliyor bu ilişkide, aşkta, birliktelikte. Maskelerin düşmesi bekleniliyor. Yani bu aslında tek taraflı bir yön ve kararlı olması isteniliyor. Fakat karşı taraf işte vur patlasın, çal oynasın anlık, enerjilerde olursa da ilişkinin temeline inmediğinin durumunu fark ederiz burada. Aile, dost, iş ilişkileri, nasıl diyeyim, karar aşamasında olduğunu görüyoruz. Fakat bu kişinin sizin birlikteliğinizde
tam kendini adapte etmediğini görüyoruz. Ya, iniş çıkışlar yaşarsınız, plansız durumlar yaşarsınız, denge durumları yaşarsınız, işte, uyumsuzlukları yaşarsınız. Hep çevrenin bir faktörü vardır. Hep böyle bir sizin değişimle alakalı bu ilişkiyi beslemeniz gerekiyor da olabilir. Bunlar şimdi su yüzeyine çıktığı zaman çok net bir şekilde soruyorum. Bu ilişkiyi ben sana anlatsaydım, Mehtap, "Çek kendini geri." derdiniz, değil mi? Yani, bak bu kadar bir belirsizlik var, bu kadar kendi ayakları üzerinde duramayan bir enerji var. Lütfen, karşıdaki kişinin, anlık enerjisini görüyorum, kendi hareketlerine dikkat et ve enerjini çok fazla kanalize etme o tarafa derdiniz bana da. Çünkü kartlar bize bu şekilde rehberlik yaptı ve izolasyon durumuna geçmeniz için de aslında ikaz verdi. Burada kendini ne kadar çıkmazda hissediyorsa bırakın o alanda beslensin kişi. Çünkü net ve kesin kararlara doğru gelmediğini görüyoruz bu kişinin. Bırakın o haliyle kalsın. Çünkü bu kişinin kendine gelmesi bana hissiyat olarak söylüyorum, nedense böyle haziran zamanına kadar netleşecek bir enerji diyebilirim. Sanki böyle, yani, yazın başına doğru o da nedir? Belki, işte, onun belini büken, maddi manevi durumlar vardır. Ticaretle alakalı sorunları vardır. Netleşmesini istediği başka konular vardır. Sanki bunların engeli çıkacak ve netleşecek bir durum. Ondan sonra sana adapte olacak ama şu an duygusal olarak çok hırpalanmış, mahvolmuş bir durumda. Emeklerinin karşılığını alabilecek durumda değilsiniz bu ilişkide. Evet, toksikleşmiş, ayrıl barış, görüş barış, uzaklaş vesaire gibi durumlar yaşayabilirsiniz bu ilişkide. Fakat dediğim gibi bu ilişkide ultimatom verme, hiçbir şekilde de, yönlendirme yapma, birazcık çek kendini hayatım. Yine de Mehtap ablacığım, ben duygu, durum ve düşüncelerini merak ediyorum diyorsan kaç çekelim bakalım. Aklındaki kişi şu anda karşımda olsaydı 3 kart seçeceğiz. Sana ne söylerdi? Bakalım neler diyecek. 3 tane kart. Seç bakalım bir tanesini ya da hepsini de seçebilirsin. Şu an karşında olsaydı kendisini nasıl ifade ederdi, ne söylerdi? 1 numara, 2 numara, 3 numara. Şimdi 1 numara. Arkadaşım, sevgilim, eşim, dostum, ne olursan ol seni kaybetmek istemiyorum. Bu tarot açılımının neredeyse özü diyebilirim. 2 numarayı seçenler, neden bazen sessizleşiyorsun? Ben ne yaptım sanıyorum? Allah Allah. Nasıl bir şeydir bu? Yani suçu kendinde bulmayanlardan. 3 numarayı seçenler, seninle olabilmek için her şeyi göze alabilirim diyor. Bu noktaya gelebilmesi için gerçekten bu kişinin birazcık, emek vermesi gerekiyor diyebilirim. Hanımlar, beyler, gerçeklerle yüzleştiğimiz bir açılım oldu. Ben çok etkilendim açıkçası. Güzel de bir tarot rehberliği verdi karşıdaki kişinin duygularıyla alakalı. Evet, destek tarafında kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz, takip edebilirsiniz. Ücretsiz olduğunu tekrar ediyorum ve yorumlarda da beni yalnız bırakmadığınız için çok teşekkür ediyorum efendim. Kendinize çok dikkat edin. Hoşça kalın.